Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Vishwanathan Anant'la Magnus Carlsen arasında 2005 yılında oynanan kısa bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolarımdan memnunsanız like atmayı, Anant hakkında olabilir, Carlsen hakkında olabilir, düşüncelerinizi ya da maçları ya da kendileri hakkındaki düşünceleriniz varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek bu kısa oyunu neden incelemek istediğime şimdi isterseniz bir geçelim. Bu maçın Carlsen için çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Kısa olsa da kesinlikle Carlsen'e birçok şey kattığını düşündüğüm için bu maçı sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar. Evet, Anant beyazlarda, Carlsen siyahlarda. Şimdi başlayalım. E4, E5, at F3, at F6, at E5'ten sonra D6, at F3, at E4'ten sonra at C3 oynandı. At C3 ve DC3'ten sonra fil E7 hamlesi oynandı Carlsen tarafından. Şimdi fil F4, kısa rok, vezir D2 ve at D7 hamlesinden sonra vezir D2 hamlesinden de anlaşılacağı üzere burada uzun rok fikri vardı ve Anand da uzun rok yapmayı tercih etti. At C5 hamlesinden sonra H4 hamlesi oynandı Anand tarafından. Peki Carlsen nasıl devam edebilir diye baktığımızda iki hamlesi var. Ya kale E8'de ya da fil G4'te devam edebilirsiniz. Carlsen fil G4 oynamayı tercih etti. Ve burada şimdi Anant ne oynayabilir diye bir incelemek istediğimizde fil C4 gibi bir hamle ya da kale E1 gibi bir hamle oynanabilir diye ben düşünüyorum. Ve bilgisayarda aslında fil C4'e pek katılmasa da kale E1'e kesinlikle sıcak bakıyor. Ve ama biz böyle düşünsek de burada Anant'ın bu maç içerisinde beğenmediğim tek hamlesi olan H5 hamlesi gelmiş. Anant'ın neden böyle bir hamle yaptığını açıkçası tam olarak anlayamadım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Siz burada böyle bir hamle yapıyorsunuz ama siz aslında açık bir hat kontrolünü bırakmış oluyorsunuz. Mesela H dikey üzerinde bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız. Yani siz daha sağlam oynayabilecekken böyle bir hamleniz yüzünden bir takım sıkıntılar yaşayacaksınız dediğim gibi. Peki Carlsen burada nasıl devam edebilir? H6 ya da fil F6 ile devam edebilir. Ama burada kale E8 oynamayı tercih etmiş. Bilgisayarın çok sıcak bakmadığı bir hamle olsa da yine de orta halli iyi diyebileceğimiz bir hamle. Anant fil C4 oynadı. C6, fil D6, fil D6, vezir D6, vezir D6'dan sonra kale D6, fil F3 ve G F3'ten sonra birçok taşı kırışmış olduk. Oyun epey bir sadeleşti. Burada kim üstün diye bir kontrol ettiğimizde ise burada beyazlar yani Anant üstün durumda kaldı. Peki neden üstün durumda kaldı? Çünkü sizin taşlarınız daha rahat hareket edebilir durumda. Fil gibi, kaleler gibi hani birçok olasılığınız mevcut. Ama Carsen'e baktığımızda kalesi bir takım sıkıntılar içerisinde gibi. Yani bunu oynattığınızda bile burada beyazlar kadar aslında agresif oynayabileceğiniz bir hamle yok. Carsen'in E-Dikey'deki kalesinin ben sadece aktif olduğunu düşünüyorum. Atı da aslında baktığınızda hiçbir yere kıpırdayamıyor. Buraya gidemezsin, buraya gitsen de orada ne yapacağınız bir soru işareti gibi gibi sorulardan ötürü ben Anant'ın bu konumunu daha çok beğeniyorum. Carsen'i maalesef beğenemiyorum şu anda. Ama tabii 15 yaşında olduğunu düşünürsek de bu konuların doğal olması, daha doğrusu normal olması kaçınılmaz. Tecrübe edine edine e, öğrenilecek diyelim. Peki burada Carlsen kale A D8 oynadı. Kale D4, B5 hamlesi geldi. B5 hamlesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Fili bir şekilde kaçırmaya çalışıyorsunuz ve tabii ki A2 G8 dikeyinden yani daha doğrusu çaprazından da bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz. Bu sebeple hamle yapabilirsiniz. Ama burada Anant kale HD1 oynadı. Kale HD1'den sonra kale D4, CD4'ten sonra at D7 hamlesi gelmiş Carlsen tarafından.
Carlsen'in beğenmediğim iki hamlesinden biri maalesef. Burada bir fırsatı kaçırdığını düşünüyorum. Peki yani kaçırdığı fırsatı kaçırmasaydı, mesela BC4 yapsaydı ne olurdu? DC5'ten sonra biraz daha Anant'ta olsa da üstünlük, yine de bir mücadele şansı ve hatta beraberlik şansı vardı Carlsen'in. Ama bunu maalesef değerlendirememiş. Bu da tabii yaşından ötürü kaçırdığı hamle sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Yani at D7 sebebiyle. Peki burada şimdi Anant fil D3'e devam ettikten sonra at F6 oynandığında biz burada D5 oynadığımızda çok kritik bir noktaya aslında piyonumuzu sürmüş oluyoruz. Siz burada at D5 ya da CD5 alın, hiç fark etmez. Yine geri durumda kaldınız. Mesela CD5 aldığınızda fil B5, kale E5 hamlesinden sonra C4, şah F8, C5, D4 hamlesi ve artık burada sıkıntı yaşayacağınız duruma aslında hamleye gelmiş olduk. D4 hamlesini bilgisayarın ve özellikle benim Carlsen'in kaybetmesine sebep olduğunu düşündüğüm hamle olmasının sebebi burada B4 hamlesini kaçırmış olmanızdır. Burada B4 oynandıktan sonra A5 geldi. A3, AB4, AB4'ten sonra bu piyonu nasıl durduracaksınız ya da bu piyonu artık nasıl durduracaksınız, hiçbir fikrim yok. Carlsen devam ediyor. At D5'ten sonra burada kale D4 oynandı. Kale H5, C6, şah E7 ve kale D5 hamlesinden sonra artık maalesef Carlsen burada terk etmiş. Peki neden terk etmiş? Kaleyi alamıyor muyum? Kale boşa değil mi? Kale boşta ama neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Yani daha doğrusu biliyorsunuz zaten ama yani burada artık kale D5 alındıktan sonra C7 oynandı. Kale B5 alırsanız zaten vezir çıkıyorum. Diyelim ki hocam onu oynamadık. Ne oynayabiliriz? Ne oynayabiliriz? Kale C5 oynayamıyorsunuz. Kale D7 oynayamazsınız. Şah D8, şah D7 oynayamıyorsunuz. En mantıklısı kale D8 dediğinizde ise C D8, şah D8 hamlesinden sonra zaten ya burada artık beyazların kaybetmesi mümkün değil diye ben şahsen düşünüyorum. O sebeple burada artık kale D5 hamlesinden sonra Carlsen terk etmiş diyelim sevgili arkadaşlar. Burada Carlsen'in, yani bu maçta Carlsen'in ben çok önemli dersler çıkardığını düşünüyorum. Ve tabii ki çıkardığı dersleri cebine koyarak ileriye doğru gittiğini ben şahsen düşünüyorum. Umarım sizler de bu maçtan keyif almışsınızdır. Umarım öğretici bir analiz yapabilmişimdir sevgili arkadaşlar. Analizimizi tamamlayalım. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Carlsen hakkında olabilir, Anant hakkında olabilir. Düşünceleriniz varsa da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerinden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.